Terazinin bir kefesine Amerika'nın isteklerini, arzularını falan koyuyorum. Sepet yapmak sadece kripto paralarla olmaz. Onun bir level üstüne çıkın. Ortaya hangi sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Bitcoin kapital düzeni hırsından, gücünden ancak kendisini... Bitcoin'in işi bitiyor mu? Yatırımımızı çekmeli miyiz? Dostlar, bu soruları niye soruyorum biliyor musunuz? Çünkü az sonra konuşacağımız bir olayın bazı çevrelerce Bitcoin'i bitirmek, Bitcoin'e zarar vermek için ortaya çıktığı Bitcoin'i bitirme projesi olduğu konuşuluyor. Amerikan Başkanı Trump bu işin neresinde acaba? Çünkü onun da çevresinden birilerinin geçtiğimiz haftalarda müthiş bir itirafı olmuştu ve genel olarak baktığımız zaman bu işin aslı astarı var mı? Ve varsa da böyle bir şey bize doğru yaklaşıyorsa biz küçük yatırımcılar olarak acilen neler yapmalıyız? Ne tür önlemler almalıyız ve her şeyi bırakıp hangi olayları takip etmeliyiz? Gelin dostlar, hepsini yatırım tavsiyesi vermeden bam bam konuşalım. 550-600 liralık piyasa fiyatı olan Ledger çekilişine katılmak için dostlarım kanalıma abone olmayı, yanındaki zile dokunmayı unutmayın. Bir de videolarımı beğenip yorum yazarsanız tamam olur. 29 Kasım'daki videonun sonunda çekiliş var, sakın unutmayın. Eğer ay sonuna kadar 30.000 kişi olursak benden 2 tane daha Ledger gelecek demiştim. Sözüm söz zaten. Şimdi malumunuz olan konuya ben direkt geçmek istiyorum. Bir iddia var. Bir iddia var ki Amerika'da finansın kalbinin attığı yer olan Wall Street var ya, işte oradaki şirketlerin planı ne biliyor musunuz? İddiaya göre Bakt'ı kullanarak Bitcoin'i bitirmek, çöp etmek dostlar. Gerçekten çok ciddi bir iddia baktığınız zaman. Bunu yapacaklarsa zaten hani böyle kimseyi ürkütmeden, kendileri yokmuş gibi, kendileri hiç yapmamış gibi, sütten çıkmış ak kaşıklarmış gibi göstererek el altından yavaş yavaş yapabilirler. Ki zaten çok yeni bir haber var ki baktığında etki alanı, görev alanı genişliyor. CME ile direkt bir konuda daha rakip oluyorlar dostlar. Bakt önümüzdeki seneden itibaren nakit olarak yapılacak Bitcoin vadeli işlemlerini de hayata geçiriyor. Bu zaten kesin olmamakla birlikte fiziksel vadeli işlem kontratlarına bir fason tarafta getirebilir. Daha çok bir detay yok ama bundan sonra nakit parayla da bu işlemler yapılabilir gibi duruyor. Amerika Başkanı Trump da gayet bu işin içerisinde olabilir dostlar. Bu iddia eğer gerçekse bunun içerisinde olabilir. Çünkü biliyorsunuz Amerika bir tarafa doğru dişini göstermek istediğinde ne yapıyor? Tüm şirketleri böyle bir tek vücut olabiliyorlar. Hükümeti eli mahkum tırnak içinde destekliyorlar. Çünkü desteklemezlerse biliyorlar ki maliye kapılarını aşındıracak abi. Onları rahat bırakmayacak. Alın işte yani destek noktasında en son Huawei olayını da gördük. Ve sonrasında da ne oldu? Photoshop'un da sahibi olan bu Adobe şirketi var ya, Venezuela'da ücretli ücretsiz tüm hesapları devre dışı falan bıraktı. Parasını ödese de kullanamıyorsun. Öyle bir olay var, öyle bir detay var. Neyse, Trump'ın neden özellikle bu işin içerisinde olabileceğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü bakın, başta dediğim gibi daha şurada birkaç hafta önce Birleşik Devletler Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC Başkanı bir itirafta bulunmuştu. Aslında müthiş bir itirafta bulunmuştu ve 2017'de vadeli işlemlere Trump Bitcoin'in düşebilmesi için bizzat onay verdi demişti. 2017'deki vadeli işlemlerde işin içerisinde olan Trump bugün de baktığınız zaman pekala şöyle bir hani ticaret savaşının ortasına pekala Bakt'ın özellikle hayata geçmesini istemiş olabilir. Bu arada Bakt deyip duruyoruz ama aramıza yeni katılan dostlar olabilir diye gelin isterseniz çok kısaca Bakt'ı da bir konuşalım. Bakın, Bakt platformu New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bir vadeli işlem ürünüdür. Bir türev piyasasıdır ve bundan da dolayı fason bir işlem türüdür dostlar. Yani Bakt'ın bu vadeli işlemlerinde ne olur biliyor musunuz? Gider gelecekte Bitcoin'in yükselişine veya düşüşüne yönelik kontrat imzalarsınız. İşi böyle bir herkesin anlayabileceği şekilde basitleştirirsek de ne olur? Bitcoin mesela bir ay sonra 10.000 dolar olacak diyerek Bakt'la bir iddiaya girer ve işlem açarsınız. Bir ay sonra dediğiniz gibi hakikaten Bitcoin 10.000 dolar olursa gider kazanırsınız. Mantık basit. İşte sıkıntı şu ki, bu çerçevede sıkıntı şu ki bir ay sonra 10.000 dolar olacak dediğiniz zaman o Bitcoin'in bir ay sonra 10.000 dolar olabilmesi için
elinizden gelen her şeyi yapabilirsiniz. Her manipülasyonu, her böyle bir hani çirkin davranışı yapabilirsiniz dostlar ve sonuçta da Bitcoin'i yükseltmeye çalışırsınız. Aynı senaryo Bitcoin'in düşüşü için de geçerli. Bu da tabii ki de fiyatı zaten rahat bırakılamayan, manipülasyondan manipülasyona koşan Bitcoin'i iyice böyle bir dış müdahaleleri açık hale getiriyor dostlar. Yalnız burada ince bir ayrıntı var. Onu da söyleyeyim. Tüm bu olay kurgusu içerisinde, olay örgüsü içerisinde kulağa hoş gelen tek şey ne biliyor musunuz? Bakın onu da söyleyeyim. Baktım fiziksel olarak Bitcoin'leri hareket ettirerek gerçekten Bitcoin kullanarak bu işlemleri yapması. Çünkü biliyorsunuz CME'nin de vadeli işlemleri var ama o tamamen fason. Yani tamamen kağıt üstünde. Neyse Bakkt böyle ortaya çıktı ki arkasına da Microsoft gibi, Starbucks gibi büyük şirketleri almıştı ki çok fazla Bitcoin olduğu tahmin edilen ünlü Bitcoin yatırımcısı Tim Draper bu gelişmeden pek memnun olup yakında Bakkt sayesinde Starbucks'ın da Bitcoin ile kahve satabileceğini söylemişti. Hani baktığınız zaman gerçekten bunlar güzel gelişmeler, Bitcoin yayılıyor. Önceden Starbucks'ta yoktu, gelecekte olacak falan ama her ne olursa olsun değişmeyen iki şey var abi. İki şey belki 300 sene geçse de değişmeyecek. Geçmişte başladı, şimdi devam ediyor, gelecekte de devam edecek. Bunlar ne biliyor musunuz? 1. Kasa her zaman kendine çalışır. Aksi iddia bile edilemez. Çalışırken de bunu örtbas etmek için süslü cümleler kurabilir. 2. Teknoloji hiçbir zaman geriye gitmez. Gidemez dostlar. Bunu hep derim zaten. Dolayısıyla kasa her zaman kendine çalışacağı için öyle hani Bakkt'mış, CME'miş, Wall Street'miş, şuymuş, buymuş, future'mış, vadeliymiş. Bunların hepsi hikaye abi. Hepsi hikaye, tek gerçek o nemalanmaya çalıştıkları değer var ya, Bitcoin. Gerçekten ama bu işin başka bir gerçek kısmı da var. Onu da size söyleyeyim. Baktım fiziksel Bitcoin işlemleriyle Bitcoin'e ekstra bir hacim getirme olayı. Hacim gelir. Gerçekten hacim gelir. Geliyor da zaten. Bakkt'tan gelme ihtimali olan bu hacimleri analiz ettiğimiz zaman da 2 defa Bitcoin düşürmüş, bir defa da yükseltmiş diyebiliriz. Tabii ki %100 oturup bunu kontrol edemeyiz ama böyle bir analiz ben çıkartmış olabilirim size. Şimdi olayları özetlediysek dostlarım ben neyi konuşacağım biliyor musunuz? Baktım bu yeni konuşulmaya başlayan Bitcoin'i bitirme projesi iddiası var ya, bunun gerçekleşebilme ihtimaline karşı size cevaplamamız gereken ya da takip etmemiz gereken ve belki de yatırımlarımızı da ona göre şekillendirmemiz gereken 4 soru vereceğim. 4 soruyu alacağım, önünüze atacağım. Dolayısıyla çok dikkatle dinleyin. Bu 4 soruyu isterseniz not alın veya dönüp tekrar bu videoya bakın. Tamamen size kalmış ama ne olur takip edin. Bu soruların cevaplarında kırılımlar, olası keskin dönüşler yaşanırsa bu da muhtemelen Bitcoin'de de bir kırılım, bir keskin sert dönüşün işareti olabilir. Şimdi soru 1, bakın soru 1. Bitcoin sayesinde Amerika'ya sıcak para girişi oluyor mu? Oluyorsa veya gelecekte olursa gerçekten ne hala, harika, süper. Amerika Bitcoin'e bir noktada sıcak bakabilir. Çünkü ülkeye para girişine sebep oluyor denerek Bakkt eğer Bitcoin'i bitirme projesi ise bu gerçekten derhal iptal edilebilir. Soru 2. Amerika diyor ki, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de diyor ki Çin bir numaralı rakibimiz. O Bitcoin ile kripto paralarla neler yapıyor? Biz böyle bir yasakçı zihniyette davranırken, çeşitli yollarla bu işi bitirmeye çalışırken Çin bu işi parlatıp bir fenomene dönüştürüyor olabilir mi? Bu olursa zaten dostlar, bu olursa Amerika'da Bitcoin'i, kripto paraları eli mahkum kabul etmek zorunda kalabilir. Çünkü tüm dünyada bir fenomen haline gelmiş olabilir. Ama şu an baktığınız zaman gerçekten Amerika'nın tuzu kuru abi. Amerika doları tüm dünyada zaten referans para birimi de, öyle değil mi? Yani Amerika durup dururken neden kripto paraymış, Bitcoin'miş falan rahatını bozsun ki? Yani bunu gerçekten cevaplayın ya. Neden rahatını bozsun? En fazla kendi rezervinde, kendi kontrolünde olan doların kripto para halini zaten basabilir. Ama Çin öyle değil ki abi. Çin öyle değil. Yani Çin birinci olmaya çalışıyor. Dünya sahnesinde birinci olmaya çalışıyor. Bu nedenle Bitcoin dahil birçok yeni teknolojiye çok net sarılabilir. Soru 3 ise şu. Bitcoin, JP Morgan gibi Amerika'daki büyük yatırımcıların kapitalizmin zirvelerinde bulunan şirketler var ya, onların işine zarar veriyor mu? Zarar veriyorsa Bakkt gibi ürünlerin Bitcoin üzerinde gün geçtikçe daha fazla hakim olup Bitcoin'in fiyatını sadece Bakkt'ın belirleyeceği kadar büyük bir güce erişmesini isteyebilirler. Gerçi fason olsa da diğer vadeli işlemleri sunan CME var ya, onun Bitcoin kontrat hacmine baktığımız zaman Bakkt daha bebek. Gerçekten bebek. Çok küçük CME'nin yanında ama
ama dediğim gibi CME'deki iş fason. Burada fiziksel olaylar var ama baktığın zaman gerçekten sonuçta kötü kokular geliyor. Bu da önemli bir soru. Dördüncü soruda ne biliyor musunuz? Gerçekten yazın bir kenara. İkinci soruyla biraz bağlantılı ama Bitcoin dolara zarar verebilir mi? Verebilirse bu hem iyi hem kötü. İyi çünkü demek ki başta belirlenen o para olabilme noktası zirvesi var ya, Bitcoin oraya yaklaşıyor demektir. Ama bir de kötü tarafı var. Amerika'nın hiç işine gelmez. Bitirmek için elinden geleni yapabilir. Doların bitmesini en azından şu anki haliyle Amerika istemeyeceği için bir yandan da para olacaksa da Bitcoin bunun dolaşımda olması gerekeceği için böyle bir kısır döngü, bir paradoks, bir menfaat çarpışması olabilecek dostlar. Terazinin bir kefesine Amerika'nın isteklerini, arzularını falan koyuyorum. Neticede 100 küsür yıldır yatırım yaptığı bir dolar markası var değil mi? Hani o kadar kolay değil gerçekten doların 3 günde biteceğini falan söylemek. Diğer kefeye de bakın, buraya onu koydum. Diğer kefeye de Bitcoin'in hedeflerini, Bitcoin yatırımcılarının, maksimalistlerinin hedeflerini, ideallerini, beklentilerini koyuyorum. Topluyorum, çarpıyorum, çıkartıyorum, bölüyorum abi. Ortaya hangi sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Eğer böyle bir fırtınalar kopmadan daha sakin, daha böyle bir minimal düzeyde Bitcoin yoluna devam edecekse Bitcoin bir dijital altın olabilir. Bitcoin kapital düzeni hırsından, gücünden ancak kendisini dijital altın olarak böyle bir ayrıma giderek yolunu çizebilir ki zaten baktığınız zaman birazcık o noktaya da evriliyor gibi duruyor. Bildiğimiz altının da zaten dünya sahnesinde en fazla kullanılan para ben olacağım, en iyisi ben olacağım gibi bir iddiası, böyle bir hırsı yoktur ki. Arzı da sınırlıdır ve hep de değerlidir. Bunun tersini hatırlayan var mı? Yok. Elinde tutan güçlüdür onu. Sonuç olarak baktığınız zaman dostlar, evet bugün BAKT olur, yarın başka bir şey olur. Bugüne kadar birçok kavga yaşadı Bitcoin ve bu kavgalardan hep kazanarak çıktı. Bitcoin işte 100 dolar oldu, öldü bitti dediler ama Bitcoin buradan güçlenerek çıktı. Bu demek değildir ki bundan sonra da istisnasız hep böyle olacak. Böyle bir şey yok. Bunu söylemiyorum. Böyle bir olayı bilemeyiz ama bu paylaştığım 4 soruyu lütfen takip edin. Bu konularda gelişmeler olursa bu videoda söylediklerimi lütfen hatırlayın. Ona göre yönünüzü belirlemeye çalışabilirsiniz. Çünkü hemen şu an oldu bitti diye bir şey yok. Ama tabii ki de değişen piyasa koşullarında yeni bilgilerle hareket etmeliyiz. Hatta hep dediğim bir şey var abi. Uzun vadeli bir stratejimiz olacak, tamam mı? Uzun vadeli o stratejiye sadık kalacağız ama sadık kalırken de piyasayla inatlaşmayacağız. Bakın ikisi çok başka şeyler. Kendimizi güncellemeyi, yeni piyasa koşullarına uyum sağlamayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Riskimizi dağıtacağız. Ve ben size çok net söyleyeyim abi, bu kanalda biliyorsunuz sadece Bitcoin'i, altcoin'leri, yeni teknolojileri falan konuşsak da riski dağıtmak, Bitcoin'in yanına başka kripto paralar almak falan değil. O da daha minimal düzeyde evet riski dağıtmaktır. Ama dostlar, sepet yapmak sadece kripto paralarla olmaz. Onun bir level üstüne çıkın, bir tık daha büyükten bakın abi. Sepetinizde kripto paraların dışında başka şeyler olmasını da düşünebilirsiniz ya mesela. Ne bileyim altın olur, gümüş olur, hisse senedi olur. Yani bunlara bakabilirsiniz. Tabii ne alacağınızı ne almayacağınızı zaten ben söyleyemem. Onu en iyi siz bilirsiniz. Ben sadece riski dağıtmanın, sepet yapmanın sadece kripto paralarla sınırlı bir şey olmayacağını size anlatmaya çalışıyorum. Bu piyasada her şey olabilir neticede. İnanın bana, bakın. Yarın bir gün BAKT'tan dolayı Bitcoin sağlam düşse iyi ki ben riski dağıtmışım dersiniz. Tam tersi de olabilir tabii ki de. Kimse bunun garantisini veremez ama lütfen benim söylediğim hiçbir şeyi yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece fikirlerimi paylaşıyorum ama beni biliyorsunuz, uzun vadeli Bitcoin'de gayet umutluyum diyerek bir projeden, bir kripto paradan da bir iki cümlede bahsetmek istiyorum. Çünkü işin içerisinde XRP var ama sponsorlu değil. Bunu da söyleyeyim. Söylediklerine göre dostlar, Sologenik'in söylediğine göre 2021'de gelecek bu coin'de kripto paralarla geleneksel finans arasında bir köprü olacak ve XRP defteri üzerinden en büyük 25 global borsadan 30.000 hisse senedine ve ETF'lere ulaşılabilecek, alınıp satılabilecek. Sologenik.com'dan bakabilirsiniz isterseniz, linki de açıklama kısmında var. Şimdi de neye geçelim abi? Bonus bilgi köşesine geçelim. Biliyorsunuz her videonun sonunda kısa böyle bir olabildiğince zihin açan bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü bölümde ise de neyden bahsedeceğim size? Hazır olun söylüyorum.
Pupula dublex adlı milyonda bir görülen bir göz hastalığından bahsedeceğim size. Bu hastalığa yakalananlarda iki göz bebeği oluyormuş, biliyor musunuz? Ben internette pupula dublex yazdım. Türkçe adını söylüyorum, yani okunuşunu söylüyorum bakmak isterseniz diye. Gerçekten biraz ürkütücü fotoğraflarla karşılaştım ama bakmak isterseniz siz bilirsiniz tabii ki. Bir önceki bölümde sizlerden gelen sorulara, yorumlara da şöyle jet hızıyla bir bakalım. Can Yıldız diyor ki her zamanki gibi dop dolu bir video. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Çakmak, tebrikler. Hiç bu kadar enerjik bir kripto videosu izlememiştim. Merakla diğer videolarınızı bekliyorum demiş. Ben çok teşekkür ederim. Bitcoin geleceğe yönelik herkese doğru yaygınlaşması gerekiyor ki herkes Bitcoin alabilsin ve herkesin Bitcoin olsun demiş Süleyman. Uğur Öztürk, Bitcoin haricinde en çok alınan coinler hangileri, nasıl öğrenebilirim demiş. coinmarketcap.com joinmarketcap.com adresine girip zaten orada direkt en çok yatırımcıların olduğu, en çok ilgi gösterilen daha doğrusu coinlere direkt böyle bir karşına çıkar. Oradan direkt bakabilirsin diyebilirim. Hangi altcoin ile başlasam kararsız kaldım. 2-3 çeşit alacağım. Teşekkürler. Ledger istiyorum demiş Galatasaray GS adlı profil. Şimdi bu mesajı okuyunca benim karşımda muhtemelen yeni giren bir kişi var gibi ben düşündüm ve şöyle bir cevap verebilirim. Kanalımda başlangıç seviye adlı bir playlist var. Onu mutlaka izle ve böylelikle de herkese bunu söylemiş olayım. Önce izlememiz, önce bilmemiz lazım abi. Ve girerken de dostlar hep söylüyorum ama yeni insanlar devamlı piyasaya katıldığı için bir noktada aynı şeyleri de tekrar etmemiz gerekiyor. Önce küçük paralarla girin abi. Ne bileyim, minimum rakam ne? 100 lira. Mesela 100 ile girin abi. Çünkü muhtemelen kaybedeceksiniz. En azından kaybederken çok minik rakamlar kaybedin ve tabii ki de kimseden, ben dahil kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Çin defansif gidiyor. Hep bir kontra atak yapacak. Kripto para da bunlardan biri ama sanki biraz daha zaman var demiş Sefer Karasu. Eren ver artık şu cüzdanı bana demiş Buhar Odası. 29 Kasım'da çekiliş var. Gibi dostlar. Teşekkür ediyorum bütün yorumlar için. Sağ olun. Çok ilgi gösteriyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun ve videolarımı beğenin. Ay sonuna kadar da hadi hep beraber şöyle güzel bir destek atalım ve 30.000'i tamamlayalım ki 2 tane daha Ledger'ı ben size vereyim. Hadi şimdi görüşürüz. Hoşça kalın.